Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda bu gördüğünüz kruvaze yakalı yeleğin yapımını anlatacağım. Oldukça klasik bir model, hiç modası geçmeyecek bir model. Böyle kol oyuntulu. Yapılışı da oldukça kolay. Renk olarak da böyle lacivert bir renk seçtim. Özellikle hani kotlarla kombin yapabilmek için. Evet. Bu yelek 38-40 beden arkadaşlar. E, Yapılışında yaklaşık 3 yumak kullandım. Yani 100 gramlık 3 tane yumak gitti. Evet. Santim ölçülerini de birazdan vereceğim. Şimdi yapılışına geçelim. Evet, şimdi ölçülerini vereyim. Şöyle genişliği şurası 52 santim genişliğinde. Kol boyunu vereyim. Şöyle kol ölçüsünü. Şuradan itibaren 19 santim genişliğinde kol genişliği var. Evet, boyunu siz istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Benim yaptığım model öyle çok uzun değil. Şöyle bakın 50 santim uzunluğunda yaptım ben. Evet, şimdi yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi örgümüze başlayalım. Kullanacağım malzemeler bu şekilde. Kar topunun bu ipini kullanıyorum. Orta kalınlıkta bir ip. Öyle fazla ince değil. 100 gramı 250 metre uzunluğunda bir ip. Yani kullanacağınız ipliğin 100 gramı 250 metreye yakınsa aynı aşağı yukarı aynı kalınlıkta demektir. Yani şöyle şuradan baktığımızda 5-6 numara şişle örülebilecek şekilde bir ip. Kullanacağım şişlerde 5 numara şişler. Evet, şimdi örgümüz haroşadan oluşuyor. Haroşa enine doğru genişleyen bir örgü olduğu için şu şekilde iki şişle başlayacağım. Yani etek ucunda kasma olmaması için şöyle 50 ilmek olarak başlıyoruz. Ön parçalar 50 ilmek olacak. Evet. Başlayalım. 1 2 3 4 5 6. Evet. Devam edelim 50 ilmeğimizi. Evet, 50 ilmeği şişime attım. Şimdi şişi çıkarıyorum. Şuradan hemen düğüm atalım. Şöyle. Evet. Şimdi şöyle bir esnetelim. İlmekler yerine otursun. Evet. Evet arkadaşlar, örneğimiz haroşa. Dümdüz örüyoruz. Ben şöyle ilmekleri iç kısımdan alarak örüyorum. Siz isterseniz hep böyle dıştan alarak da örebilirsiniz tabii ki. Evet, birinci sırayı tamamlayalım. Evet, sıra sonuna geldim. Dönüyorum. İkinci sıraya başladım. Yine içten alarak örgüye devam ediyorum. Evet, bu şekilde bakın bir diş haroşa burada oluştu. Kol altı kesimine kadar bu şekilde dümdüz örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, ön parçanın kol oyumu yerine geldik. Şimdi kaç santim ördüğümü göstereyim ben.
Evet, ben 33 santim olarak ördüm boyunu. Siz dilediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Şöyle genişliğini de vereyim. Genişliği de 26 santim oldu. Şöyle. Evet. Şimdi kol oyma işlemine başlayacağız. Evet, kol oyma işleminde toplam 10 ilmek kol kesimi yapılacak. Bu 10 ilmeği 3 bir seferde keseceğim. Artı 2 artı 2 artı 1 artı 1 artı 1 şeklinde bu şekilde kol kesimi yapacağım. Evet, şimdi başlayalım. Evet, 3 ilmek keserek başlıyorum. 1 ilmek kestim. İkinci ilmeği kestim ve üçüncü ilmeği kestim. Evet, 3 ilmek kestim. Şimdi sıranın sonuna kadar gidelim. Evet, sıranın sonuna geldik. Şimdi tekrar diğer sıraya döndüm. Evet, kesme işlemimizi şurada yapmıştık, bakın. Şöyle buraya kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geliyoruz. Şimdi yine kol kesimi yerindeyiz. 3 ilmek kesmiştim. Şimdi 2 ilmek keseceğim. 1 ve 2 ilmek kestim. Normal örgüme devam ediyorum. Evet. Burada da gösterdiğim gibi arkadaşlar 3 2 2 1 1 1 şeklinde kesim işlemlerini tamamladıktan sonra burada 40 ilmek kalacak şişimde. Sonra yakaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, kol oyma işlemini tamamladım. Şu şekilde 10 ilmek kestim. 3 2 2 1 1 1 şeklinde buradan 10 ilmeği kestim. Şu şişimde 40 ilmek kalmıştı. Sonra şu ilk kol oyu sırasından itibaren 32 sıra ördüm. Dümdüz olarak şöyle bakın. Santim ölçüsü de vereyim. Kaç santim örmüşüm? Şuradan itibaren evet 20 santim ördükten sonra şimdi şuradan bir omuz yükseltmesi, yani omuz kesimi işlemine başlayacağız. Evet, omuz kesimi işlemi için de 8 artı 8 artı 8 şeklinde omuzu 3 aşamada keseceğim. Geriye 16 ilmek kalacak. Bu 16 ilmeği de dümdüz öreceğiz. Şöyle diğer önü tamamlamıştım, ben oradan göstereyim. Şöyle bakın. Omuzu şöyle 8 8 8 şeklinde kestim. Omuz yükseltmesi yaptık. Sonra kalan 16 ilmeği de dümdüz kruvaze yaka olarak şöyle dönecek bu. Yaka şeklinde ördük. Evet, şimdi omuz kesimine başlayalım. Evet, şimdi şu kol kestiğimiz yerden, şiş ucumuz burada, omuz kesmeye başlıyoruz. Şimdi ilk olarak 8 ilmek keseceğim. Örüp geleceğim. Sonra bir 8 daha keseceğim. O şekilde. Şimdi bir ilmek kestim. 1 2 3 4 5 6
7 ve 8 ilmek kestim. Şimdi dümdüz örmeye devam ediyorum. Evet. Örüp tekrar bu tarafa geleceğiz. Evet. Şimdi 8 kestikten sonra ördük. Tekrar başa geldik. Şimdi tekrar 8 kesiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Evet, aynı şekilde devam edelim. Sonra dönüp bir 8 daha keseceğiz. Evet, şimdi üçüncü kez 8 ilmek kesiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Evet. Şimdi burayı artık dümdüz öreceğiz arkadaşlar. Kruvaze yakanın arkaya dönen kısmı bu. Dümdüz öreceğiz. Evet, kaç ilmek kaldı bakın sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ilmek kaldı. 16 ilmeği bu şekilde dümdüz öreceğiz. Şöyle. Şöyle dümdüz öreceğiz. Kaç sıra örmüşüm? Onu da sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 son kesim sırası ile birlikte 22 diş haroşa örmüşüm. Yani kaç santim oluyor? Santim ölçüsü vereyim. Şöyle. Evet. 12,5 santim kadar burayı dümdüz öreceğiz. Evet. Daha sonra arkaya başlayacağız. Evet. Bu kısmı böyle dümdüz örmeye devam edelim arkadaşlar. Evet, diğer önü de tamamladım arkadaşlar bu şekilde. Şimdi arka parçaya başlayacağım. Arka parçayı da önler 50-50 şeklindeydi. Arka parçada onun 2 katı 100 ilmek olarak aynı şekilde başlayacağız. Kol kesim yeri, şu boy uzunluğu aynı, kol kesimi aynı sayıda. Bu şekilde aynen önlerde olduğu gibi omuz kesmelerini de aynı sayıda yapacağız ve arka yaka oyuntusu yapmadan 16 ilmek bu taraftan, 16 ilmek de bu taraftan 32 ilmeği dümdüz keserek arkayı tamamlayacağız. Evet. Şimdi arka ilmeği başlayıp örelim. Evet arkadaşlar, arka parçayı da ördüm. Önlerin 2 katı yani 100 ilmek olarak başladım. Aynı uzunlukta önlerle ördüm ve aynı kol kesimini yaptım ve omuz kesimi de aynı şekilde 8 8 8. Ortada şöyle bir yaka oyuntusu var bakın. Omuz kesmeye başladığımdan itibaren yaka oyuntusuna başladım. 1 2 3 diş haroşa kadar bir oyuntu var burada. Yakamızda 32 ilmek arkadaşlar. Omuzlar 24, yaka 32. Şimdi parçaları dikeceğiz. Şu şekilde bir yerleştirelim. Nasıl dikileceğini göstereceğim. Evet. Şimdi şöyle
yapıyoruz? Düz taraflarını koyayım. Heh. Şöyle yerleştirelim. Şimdi normal yanları dikeceğiz arkadaşlar. Yanları dikeceğiz. Sonra omuz kısmını dikeceğiz. Yakayı da şöyle yapacağız. Ortalıyoruz. Şöyle şurada orta noktadan şu omuzu diktikten sonra şu yakayı şuraya dikiyoruz. Şöyle. Şu şekilde dikiyoruz. Bakın. Böyle kıvrıldığı zaman kruvaze şekle geliyor. Yani şu kısmı şuraya dikiyoruz. Şuranın yarısına. Şu kısmı da şuradan şuranın yarısına dikiyoruz. Şuradan. Burayı da buradan dikiyoruz. Şurayı hafif büzdürerek yapacağız. Rahat dönsün diye boyunu o şekilde ayarladım. Evet. Dikişimizi de bu şekilde yapalım. Sonra kenar bordürünü yapacağız. Evet, parçaları böyle iğneledim. Bu şekilde bir yün iğnesiyle dikiyoruz şöyle. İlmekleri karşılıklı alarak. Burası tersi, örgünün tersinden dikiyoruz. Evet, bu şekilde dikmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, dikişlerini tamamladım. Şöyle iplerini içine alacağız. Evet, yakamız da böyle oldu. Bakın şuradan uzayan yaka kısmını şu şekilde şuraya dönerek bir diktim. Sonra da ortadan diktim. Şöyle dönecek ve kruvaze bir yaka olacak. Şöyle göstereyim. Evet. Bu şekilde bir yaka haline geldi. Şimdi kenar bordürlerini yapacağız. Evet, kenar bordürü için 5 numara 3 milimetre tığ kullanıyorum. Elimi sıkmadan öreceğim. Şöyle etek ucundan başlıyorum. Şurası ön kısım, şura etek ucu. Şu ipleri daha sonra içine alacağız. Şöyle şu köşeden başlıyorum. Bir, iki zincir çektim, doladım. Aynı yere batıyorum. Bir ikili trabzan doluyorum. Aynı yere batıyorum. Bir ikili trabzan. Sonra bakın şu haroşa diliminin haroşa dişinin kenarını ördük. Bununla birlikte 1 2 3 diş haroşa atlıyorum ve şu araya batıyorum. Şöyle kıstırıyorum. Siz tabi istediğiniz kenar süslemesini yapabilirsiniz. Kenar süslemesi yapmadan da kullanabilirsiniz. Evet. 1 2 zincir çektim. Yine aynı yere batıyorum. 1 2 doluyorum. Yine aynı yere 1 2. Yine aynı şekilde bakın. 1 2 3 atlıyorum. Şuraya kıstırıyorum. Evet. Bütün kenarlarını, kolları, yakayı, etek ucunu vesaire her yerini bu şekilde yapıyoruz.
Evet arkadaşlar, yeleğimiz tamamlandı. Şöyle bakın, her tarafına kenar oyamızı yaptık. Kol kenarlarına, yaka kenarına, evet. Şöyle aynı renkte çoban düğmelerden diktim. İlik olarak da kenar süsünü yaptıktan sonra şöyle bakın, iki tane süsün ortasına şöyle 6 zincir çekerek ilik yaptım. Evet, bu şekilde şöyle ilikleyelim. Tatlı bir yelek oldu. Evet, şimdi askı üzerinde de göstereceğim. Evet, askıda görüntüsü de bu şekilde arkadaşlar. Evet, bu model hiç modası geçmeyecek bir model. Renk olarak da böyle pek çok şeyle kullanılabilecek, özellikle kotlarla kullanılabilecek bir renk seçmiştim. Evet, şimdi arkasına da bir bakalım. Şöyle bakın, yakanın gelişi böyle. Evet, bu şekilde. Evet, bu şekilde kol oyuntusu. Evet. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.